hikayemiz 2005 yılında başladı. 2005 yılında cep telefonu çılgının başladığı dönemlerdi. Bu dönemlerde 7 metrekare bir mağazayla başladık. Ama sektör o kadar hızlı ilerledi ki akıllı telefon çılgınlığı büyüdükçe büyüdü. Ve insanlar bunları günlük hayatında çok farklı kullanmaya başladılar. Artık insan hayatında olmazsa olmaz oldular. Ve bu doğrultuda ikinci mağaza ve üçüncü mağazayı açtık. Sektörde şu eksikliği gördük. Gerçekten kaliteli ürün satan, gerçekten orijinal diye satan herhangi bir marka, herhangi bir mağazacılık anlayışı yok. Ve bu noktada bir marka yaratmak istedik. Dedik ki Mr. Cep olsun. Mr. Cep'in hedefi neydi? Hedefi akıllı telefonlar, akıllı hizmetti. Bu konuda müşterilerimize güven vererek teknik servis işine girdik mağazalarımızın içinde. Zaman bizi öyle bir yere getirdi ki mağaza sayısı 7, 8, 9 derken 12, 13'lere kadar çıktık. Başarının sırrının paylaşımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazandıkça paylaştık. Özellikle çalışanlarımızla paylaştık. Ve bu paylaşım bizi disiplin ve takiple beraber buralara getirdi. Geldiğimiz noktada 2019 yılı itibariyle 13 tane cep telefoncu, 3 tane Samsung bayisi olan bir zirve grubu bizler buralara kadar getirdik. Neden Nebim? Süreci size şöyle anlatayım. Bizim firma olarak büyüme sürecimiz tıkandı. Nasıl tıkandı? Bu maddi olarak değil, sistem olarak, takip olarak gerçekten çok zorlanmaya başladık. Dedim ya, bize başarıyı paylaşım getirdi. Paylaşmam için benim günlük hesap yapabilmem lazım. Aylık hesap yapabilmem lazım. Artık cirolarımız yükseldi. Bir yandan e-süreçler, e-finans, e-fatura tabii bizim uzak olduğumuz şeyler. Ama şunu gördük ki sistem kullanan, sistemle beraber firmaların çok daha hızlı büyüdüğünü, maliyetlerini düşürdüğünü ve analizlerini geleceğe dönük daha iyi yapabildiklerini gördük. Dedik ki biz perakende sektöründeyiz. Araştıralım. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Araştırdık. Nebim nedir? Nebim neye hizmet eder? Nebim'in ön sayfasına girdik. Ben özellikle bizzat çok araştırdım. Baktım ki kalıplaşmış bir program olmadığını, şirketlerin işleyişine göre düzenlenebileceği cümlesi bizi gerçekten cezbetti. Tabii dedik referanslar alalım. Baktığımız zaman Nebim'i kimler kullanıyor? Evet, gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda marka olan şirketler var. Dedik ki evet, madem bunlar Nebim'e güveniyor, evet biz de güvenebiliriz. Başladık. Tabii ki çok zorluklar, çok sıkıntılar çektik. Çünkü dediğim gibi biz program dili bilmeyen, mesela SQL dendiği zaman acaba ne bilmediğimiz için bazı zorluklar yaşadık tabii ki. Ama burada şunu gördük. Nebim evet doğru bir programdı bizim için. Ama Nebim'in içinde çalışan yazılım ve destek ekibinin işte doğru olması aslında bu bizi programda çok iyi yerlere ve başarıya getirdi. Diğer perakende şirketlerinden farkımız neydi? Normal dünyada belirlenmiş, kalıplaşmış maliyet sistemini kullandıklarını gördük. Tabii biz anlık karlılıkla yürüttüğümüz için işlerimizi bize bu yeterli olmadı. Tabii ki yazılım ekibinden destek istedik. Sağ olsun yazılım ekibiyle aslında bizim programda yani süreçte en başarılı olduğumuz konu bu maliyettir. Yani neden maliyet? Çünkü anlık bize maliyeti verebilmesi gerekiyordu. Ve bunu yazılım ekibi gerçekten gece gündüz çalıştılar ve başardılar. Bence programda Nebim'in bize en büyük katkısı anlık maliyettir. Bunun yanında en çok zorluk yaşadığımız neydi? Kapora müşterimiz vardı. Yani kapora müşterisi nedir? Kısacası açayım bunu. Önden gelir bir kumpara hesabı düşünün. Samsung bayilerin. İşte ben evleneceğim yazın. 7 ay var. Ben önden işte 200-200 ödeme yapsam ya da 300-300 size para versem, bu içeride birikse ve daha sonra yazın geldiğim zaman da ben ürünlerimi alsam. Biz bunu nasıl tutuyorduk? Müşterimiz geliyordu, yine dediğim gibi bakkal hesabı bir defterimiz vardı. Sağ olsun Nebim yazılım destek gibi taksitli süreç diye bir süreç bize önerdiler. Ve inanın şu anda bunu kullanıyoruz. Taksitli satışı ve gerçekten tüm müşterilerimizi, inanın yüzlerce müşterimizi anlık takip edebiliyoruz. Diğer yandan seri numarası takibi bugün bizim için çok önemli. Çünkü bizde hani ilk giren son çıkan bu tarz tabirler bize çok uzak. Biz her üründe sattığımız net karlılığı görmemiz gerekiyor. Bunu görebilmek için seri numarası takibi sürecini işlettik. Yazılım ekibinin bize yaptığı
İşte eksik listesi, enteresandır. İsmini eksik listesi koyduk. Neye fayda sağlıyor? Biz yaklaşık senede 70 ila 110 bin lira arasında aksesuar çöpe atıyorduk. İnanın bize gösterge gösteriyor ki bunu biz 15 bin civarına düşürdük. Nasıl düştü bu? Akıllı alım. Yani eksik listesi çıkıyor. Hangi mağazana kadar ürün satmışız? İşte son bir ayda. Önümüzdeki bir ay neyi almalıyız? Hangisini alalım? Yahut hangi mağazamızda hangi eksik var, öbür mağazamızda yok. Onu oradan oraya alıp da işte sermaye öbür tarafta depoya yatırmamak. Ya bu eksik liste süreci de bize çok büyük başarı sağladı. Peki biz bu süreçte Nebim'den en çok neyde faydalandık? Bu bir mağazanın günlük defteridir. Nebim'i kullanmadan önce günlük her mağazamızda tuttuğumuz satışlardır. Peki geldiğiniz nokta nedir? Geldiğimiz nokta budur. Bu noktada geçen aydan devredenler, satılanlar, karlar, bankadaki paralar, borçlar ve alacaklar. Yani saatlerce, her gün saatlerce uğraştığımızı ayda 15 dakika içerisinde raporlu bir şekilde önümüze sunuyor. Biz bu projeye başladığımız zaman çok büyük zorluklar çektik. Dediğim gibi aynı dili konuşmuyorduk. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Çok büyük tereddütlerimiz vardı. Bir noktaya geldikten sonra asist yazılımla tanıştık. Gerçekten şu anda öyle bir noktaya geldik ki daha nasıl hızlı büyüyebiliriz? Sistemi daha nasıl geliştirebiliriz? Yani hayallediğimiz birçok proje var. Yavaş yavaş sindire sindire gidiyoruz. Ben inanıyorum ki hızlı ilerleyen e-ticaret dünyasında, globalleşen bir dünyada asist yazılımla Nebim'le beraber yapacağımız çok proje var diye düşünüyorum.